Bir ilişki bittiğinde, özellikle de sizi parçalayan türden bir ilişki olduğunda zihnimiz tek bir soruya takılıp kalır. Acaba beni gerçekten sevdi mi? Ama belki de yanlış soruyu soruyorsunuzdur. Asıl sormanız gereken bambaşka bir şeydir. Kim bilir? Ben Mustafa Cay. Bugün acaba yaşadığımız şey gerçek bir sevgi miydi yoksa bir bağımlılık mıydı? İşte tam da bunu konuşacağız. Düşünün, size her sabah günaydın mesajı atıyor. Öğle arasında bile sizi arayıp sizi çok özlediğini söylüyor. Şiirler yazıyor. Özel çalma listeleri hazırlıyor ikinize. Hatta sırf sizi kısacık görebilmek için bütün programını iptal ediyor. Eğer uzaktaysa kilometrelerce yol kat ediyor. Bunlar kulağa mükemmel geliyor. Son derece romantik ama bunların hiçbiri sevgi olmayabilir. Belki de tüm bunlar birer takıntıdır, hırstır ve takıntıyla sevgi arasındaki fark da gece ile gündüz kadar, ateşle buz kadar farklıdır. Böyle büyük bir aşkın içinde kendinizi hiç olmadığı kadar yalnız hissedebilirsiniz. İşte narsisistik takıntı paradoksu budur. Biri size her şeyi veriyormuş gibi görünür ama gerçekte hiçbir şey vermez. Takıntı bir performanstır. Havai fişek gösterisidir. Dev jestler, sosyal medyada paylaşılacak anlarla dolu bir takım hatıralar. Takıntı sizin doğum gününüz için 500 tane kırmızı gül göndermektir ama sizin belki de kırmızı değil de beyaz gül sevdiğinizi bile bilmeden yapmaktır. Takıntı size salı günleri 15, çarşamba günleri 3 tane mesaj atmaktır. Ama aradaki tutarsızlığın nedenini asla açıklamamaktır. Takıntı size mücevherler almak ama geçen hafta annenizin ameliyat olduğunu hatırlamamaktır. Ama sevgi bambaşka bir dildir. Sevgi sizin grip olduğunuzda gece hiç lafını etmeden evde kalmak ve size çorba yapıp getirmektir. Sevgi sabahları kahvenizi nasıl içtiğinizi 2 yıl sonra bile hatırlamaktır. Sevgi sizi dinlerken telefonunu bir kenara bırakmaktır. Tartıştığınızda ego savaşı vermek yerine seni anlamaya çalışıyorum demektir. Takıntı gökyüzünü aydınlatan fakat bir saniye sonra yok olan bir havai fişektir. Sevgi ise her gece karanlıkta yolunuzu aydınlatan bir fener ışığı. Birincisi gürültülüdür, ikincisi sessizdir. Birincisi gösteriş, ikincisi güvenliktir. Narsistin takıntısının en tehlikeli yanı bunun karşılıklı olduğunu düşünmesidir. Onun size olan yoğun ilgisi sizin de ona aynı şekilde davranmanızı gerektirir. Eğer siz de ona sürekli mesaj atmaz, onun harika yanlarını övgüyle anlatmazsanız bir anda buz kesilir ve sonra siz de takıntılı olmaya başlarsınız. Telefonunuz her çaldığında zıplamaya başlarsınız. Onun için mükemmel hediyeler bulmak adına saatlerinizi harcar hale gelirsiniz. Gününüzün her dakikasını ona rapor verir gibi paylaşırsınız. Neden peki? Çünkü bu büyük aşkı kaybetme korkusu sarmıştır içinizi. Ama bu aşk değil, bir yarıştır. Kim daha çok dikkat gösterecek? Kim daha fazla şey yapacak? Kim daha takıntılı olacak yarışı? Ve bu yarışta kazanan olmaz. Sadece iki tükenmiş insan olur. Her narsisistik ilişkinin kaçınılmaz bir sonu vardır. Devalüasyon evresidir. Bir gün hiçbir sebep yokken o yoğun ilgi soğumaya başlar. Mesajlar azalır, sıcaklık kaybolur. Siz daha çok çabaladıkça o daha da uzaklaşır. Ve işte o zaman anlarsınız ki ihtiyaç duyulan hiçbir zaman siz değildiniz. Yansımanızdı asıl ihtiyaç duyulan. Gözlerinizdeki o hayranlık, sözlerinizdeki övgüler ve ona verdiğiniz koşulsuz "sen özelsin, mükemmelsin" hissi. Tıpkı bir koleksiyoncunun yeni bir koleksiyon parçasına duyduğu heyecan gibi sizi istedi ama heves kaybolunca sizin değeriniz de kayboldu. Kültürümüz bizi narsistik takıntıyı sevgi olarak okumaya koşullandırdı. Filmler, diziler, şarkılar hepsi aynı şeyi anlatır bize. Seni düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Ben sensiz yaşayamam. Sen benim her şeyimsin gibi bir takım sözler. Ama bunlar tehlikeli mesajlardır. Çünkü sağlıklı sevgi birinin hayatındaki her şey olmak değildir. Sağlıklı sevgi birinin hayatına kattığınız değerdir. Narsistin takıntısı neon ışıkları gibi parlak, göz alıcı ve dikkat çekicidir ama gecenin sonunda gözlerinizi yorar ve sizi karanlıkta yapayalnız bırakır. Gerçek sevgi ise mum alevi gibidir. Sıcak, sakin ve sürekli. Gösterişsizdir
ama ışığı hiç sönmez. Peki narsist neden böyle davranır? Çünkü onlar için siz bir aynasınızdır. Kendi değerlerini sizin gözlerinizde görürler. Siz ne kadar çok hayranlık duyarsanız aynadaki yansımaları da o kadar parlak görünür. Ama bir ayna ne yapar? Sadece yansıtır. Hissetmez, bağlanmaz ve sevmez. İşin en acı tarafı tüm bunları yaşadığınız halde ilişki bittiğinde kendinizi suçlu hissedersiniz. Keşke biraz daha anlayışlı olsaydım. Daha çok çaba gösterseydim. Ona daha iyi davransaydım gibi. Ama hayır, durun. Bir narsist sizi asla yeterince sevilmiş hissettirmez. Çünkü onlar için sevgi bir duygu değil, bir alışveriştir maalesef. Siz ne kadar çok verirseniz o kadar fazlasını talep ederler. Ve asla ama asla doymaz bu açlık. Ve siz bu ilişkiden ayrılmaz, sadece olsa olsa kaçarsınız. Fakat tüm bunlar sizin hatanız değil. Sizi olduğunuz gibi seven biri size karşı takıntılı olmaz. Size güven verir, huzur verir, kendiniz olma özgürlüğünü verir. Evet, o yoğun ilgi, sürekli mesajlar ve büyük jestler başlangıçta inanılmaz iyi hissettirir herkese. Özellikle daha önce kendinizi görünmez hissettiyseniz bu bir iksir gibi gelir. Ama bir ilacın etkisi geçtiğinde yoksunluk belirtileri başlar. İşte narsistik takıntı da böyledir. Başta size bir şeyler veriyormuş gibi görünür ama sonunda sizi tüketir. O halde o ilk soruya tekrar geri dönelim. Beni gerçekten sevdim mi? Bu belki de doğru soru değil. Belki de sormamız gereken şey şudur. Beni olduğum gibi kabul etti mi? Bana güvenli bir alan sundu mu? Benimle birlikte büyümeye istekli miydi? Çünkü sevgi sessiz ama güçlüdür. Gösterişsiz fakat kalıcıdır. Sevgi talep etmez, verir. Takıntı ise bir fırtınadır. Geldiğinde her şeyi siler süpürür ama geçtiğinde arkasında büyük bir enkaz bırakır. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.